Canlar, dostlar, hanımefendiler, beyefendiler. Yine yeniden bir video ile karşınızdayım. Ve bu sefer değişik bir video ile karşınızdayım. Başlıktan da anlayacağınız üzere devamı gelseydi iyiydi, keşke devamı gelmeseydi amına koyayım adlı bir video ile karşınızdayım. Sadece başlığa küfür olur diye AMK yazmadık. Evet. Bazı filmler var biliyorsunuz şimdi, keşke devamı gelse diye bekliyoruz. Ama bazı filmler var, lan bunu niye devam ettiler diyoruz. Örnek Organize İşler. Keşke devamı gelmeseydi mesela, öyle kalsaydı. Şimdi size öyle bir liste hazırladık. Önce isterseniz devamı gelseydi ne güzel olurdu dediğimiz birkaç filmi filmler olarak sıralayayım. Bu arada sıralamayı kronolojik olarak belirledik. Yani şimdi söyleyeceğim ilk yapım devamının gelmesini en çok istediğim yapım değil. Haberiniz olsun. Başlayalım. 1994 yapımı Leon filmi. Hem senaristliğini hem yönetmenliğini Luc Besson'un yaptığı Leon, Jean Reno, Gary Oldman ve Natalie Portman'ın başrollerinde yer aldığı biliyorsunuz ki kült bir yapım. Taş gibi de film. Herhalde çoğumuz, yani en azından yapımı izleyenler ileride hikaye olarak Matilda'nın başına neler geldiğini merak ediyordur. Keşke devamı gelse. 2001 yapımı. Ben bu filmi ilk izlediğimde çok etkilenmiştim gerçekten. Kod adı Kılıç Balığı. Bilgisayarın hayatımızda o kadar da önemli olmadığı zamanlardı o zamanlar. Hatta bilgisayar virüslerinin insanlara falan bulaşabildiğini düşünüyordu herkes. Öyle zamanlar. Düşünün artık yani. John Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry. Kadroya bak. Yapımı izleyen her erkekte farklı duyguların oluşmasını sağlıyordu bu yapım. İzleyenler bilir. Yani hikayesi çok iyiydi ve kaliteli bir devam hikayesiyle bence tekrar yıllar sonra ikisiyle beyaz perdeye gelebilir. Ki son yıllarda biliyorsunuz hikayesi iyi, kaliteli yapım kıtlığı dünya sineması maalesef yaşıyor. Bunu şeyden yaşıyor bu arada. Hani senaryo olmadığından değil. Senaryo var, sadece tanıdıklarla çalışıyorlar. Ya koskoca Yüzüklerin Efendisi dizisini sırf adamın tanıdıkları öğrencileri diye 2 tane kısa film bile çekmemiş adamlara yazdırdılar la. Vallahi. Neyse. 2002 yapımı olan Azınlık Raporu. Spielberg abinin yönettiği, Colin Farrell'ın, Tom Cruise'un başrollerinde yer aldığı yapım. 1956 yılında yayınlanan, aynı isme sahip romandan uyarlanan bir yapımdır Azınlık Raporu. 1956. Azınlık Raporu'nu izleyenler bilir. Çok orijinal bir hikayesi vardı. Yani bu öyle bir yapım ki toplamda çeşitli festivallerde tam 91 kategoride adaylığı var. Ve 20 ödül almış canlar. Yani bilim kurgunun fantastiğe yaklaştığı bu günlerde ikisi gelse Azınlık Raporu'nun açlığımızı gidermez miydi? Bence giderirdi. Ve yıllar ilerliyor. 2007 yılına geldik. 2007 yılında bir yapım vizyona girdi Nicolas Cage'in Next. Yine Philip Dick abinin yazdığı, abi bilmiyorsanız da araştırın bu arada yani. 1954 yılında yazdığı hem de. Yani Azınlık Raporu'ndan da önce. The Golden Man adlı kısa öyküden uyarlanan bir film. Biliyorsunuz hikayede abimiz 2 dakika sonrasını görebiliyordu. Şimdi bence hani Nicolas Cage boktan filmlerde oynamak yerine bunun bir ikisini düşünebilir. Çünkü zaten filmin finali öyle bir yerde bitti ki bence düşünebilir. Ve devamı gelseydi ne güzel olurdu. Bölümünün son filmi Snowpiercer. 2013 yılında çıktı biliyorsunuz. Çok da güzel. Dizisi de var hatta. Oyuncu kadrosunu saymıyorum çünkü say bitmez. Bu da uyarlama bir hikaye aslında ama Fransız çizgi romanından uyarlama. Ya dediğim gibi biliyorsunuz bunun sonradan bir dizisi de çekildi. Hatta devam da ediyor galiba şu an. Kaliteli post apokaliptik film hikaye çıkmıyor abi son yıllarda. Ya Amerikalılar da yapınca ya uzaylı oluyor ya da böyle sikimsonik şeyler oluyor. Yani bu yapım da zaten Amerikan yapımı değil biliyorsunuz. Güney Kore ile Çekya'nın ortak yapımı. Bence Snowpiercer filminin devamı gelmeli. Şimdi isterseniz arkadaşlar devamı gelmese de olurdu amına koyayım dediğimiz yapımlara geçelim. Evet, devamı gelmese de olur diye geçtiysek açıyı da değiştirdik. Hiç bekletmiyorum. İlk yapım abi Fast and Furious serisinin ikinci filmden sonrası. Olayın ne kadar boka sardığını biliyoruz. Yani pek bir şey dememe gerek yok. Yani bir süre sonra Vin Diesel yapımcısı olduğu için öyle boku çıktı. Yani yollar yetmedi. Buzullar, uzaya çıkmalar falan. Yani olay çok saçma sapan bir yere gitti. Bence Fast and Furious ikinci filmden sonra devam etmemeliydi. İkinci yapım devamı gelmese de olurdu dediğimiz John Wick. John Wick de bence ikinci filmden sonrası asla gelmemeliydi abi. 30-40 sene evvel mesela Amerikalılar bir polisiye film tutunca onun suyunu çıkarana kadar devam ettirirlerdi. Bakınız Cehennem Silahı, bakınız Die Hard. Bu yapımda da öyle. Oğlum adam tetikçi. Yani köpeği öldü diye dünyaya bir atom bombası atmadığı kaldı amına koyayım. The Hangover.
Evet, birçoğunuz bunu izlediniz. Amerikan Pastası filmleriyle büyüyen neslin orta yaş krizi serisi. Ben öyle yorumluyorum. Ya bence ilkini yaptın. Artık 2, 3 falan. Hoş değil. Devamı gelmese de olurdu diyeceğim bu yapım hakkında tek bir yorum yapacağım. Yapımın adı Müzede Bir Gece. Adı üstünde. Bir gece. Ama o gece bitmedi amına. Ve son olarak bence devamı gelmese de olurdu diyeceğim yapım Final Destination. Son durak. Durağına soktuğumun bitmeyen son durakları. Bir zamanlar böyle çok modaydı. Kaderinden kaçamazsın yapımları, biliyorsunuz. Bir de kelebek etkisi vardı mesela. Şimdi de kuantumcular var işte. Ve bonus olarak size 2 tane daha yapım söyleyeyim. Bunlar da şey diyelim. Başlıkta falan yazmıyor ama olsun. Buraya kadar izlediniz. Yapmasaydınız da olurdu. Amin feryatları olsun. Birincisi Far Cry. 2008 yapımı, biliyorsunuz. Şimdi bu yapımın yönetmen ve senarist ekibine bakın. Bunlardan uzak durun abi. Ellerine arttıkları projeyi kurutan cinsten bunlar. İkinci yapmasaydınız da olur amin feryadileri yapımı ise abi Max Payne ya. O da 2008 yapımı. Yani bir hikayenin anasını nasıl gondiklerinin örneğidir bu yapım. Ya 2000'lerde bilgisayarla haşir neşir olmuş bir kitle vardı, biliyorsunuz. O kitlelerden biri benim. Yani hikayeye ve bu karaktere o kadar bağlanmıştık ki. Ama bu yapımı yapanlar o kadar bağlanamamışlar. Yani kadrosu falan da fena değil aslında. Mark Wahlberg var, Mila Kunis, Ludacris falan var yani, ama işte hani oyunlardan parayı kaldırdık, biraz da sinemadan kaldırırız deyince olmuyor yani. Evet canlar, bir listenin daha sonuna geldik. Umarım diğer listelerde de görüşürüz diye düşünüyor. Eleştirel parodilerde ve başka videolarda görüşmek üzere. Bu arada aklınızda eleştirel parodi varsa, yapılmasını istediğiniz, lütfen yorumlara yazınız. Biliyorsunuz sinemada iyi yapım kıtlığı var. Kötü yapım çok da iyi yapım kıtlığı var. Varsa yapmamı istediğiniz bir eleştirel parodi yorumlarda bekliyorum. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.